Herkese merhaba. Şimdi bu videomda mutlak değer fonksiyonunun limitinden bahsedeceğim. Şimdi mutlak değer fonksiyonunun limitini nasıl alıyoruz? Öncelikle mutlak değerde önemli olan şey mutlak değerin içini sıfır yapan nokta. Şimdi örneğin fx eşittir mutlak değer x eksi a. Burada bu fonksiyonda, bu mutlak değer fonksiyonunda mutlak değerin içini sıfır yapan nokta x eksi a'yı sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir a noktasıdır. Şimdi bu nokta aslında mutlak değerin, yani daha doğrusu limiti alırken kritik nokta diye adlandırdığımız noktadır. Şimdi bana eğer kritik nokta, yani A noktasının limitini sorarsa benim sağdan ve soldan limite yaklaşmam gerekiyor ve bulduğum değerleri kontrol etmem gerekiyor. Eğer sağdan yaklaştığım değerle soldan yaklaştığım değer birbirine eşit çıkarsa o zaman diyorum ki bu fonksiyonun bu noktada limiti vardır. Çok önemli bir nokta burası, yani kritik nokta meselesi. Tekrar edelim, mutlak değer fonksiyonunun içini sıfır yapan nokta bizim kritik noktamız. Örneğin fx eşittir mutlak değer x eksi 4 olsun. Şimdi bana eğer 4'ün limitini sorarsa bu fonksiyonda, limit x 4'e giderken fx. Şimdi benim şöyle yapmam gerekiyor. Benim burada sağdan ve soldan yaklaşmam gerekiyor. Sağdan yaklaşmak demek, yani 4'ten biraz daha şöyle 4'ün komşuluğunu alıyorduk limitte. Sağ 4'ten biraz daha büyük bir değer oluyor. Dolayısıyla bu ifade pozitif olur ve dışarıya nasıl çıkar? Önce onu belirlememiz gerekiyor. Dışarıya aynen çıkar çünkü pozitif. Dışarıya çıktıktan sonra fonksiyonda x gördüğüm yere 4 yazıyorum ve limitini hesaplıyorum. Şimdi aynı şeyi sol için yapalım. Bu sefer 4'ten küçük değerler için düşünürsem bu fonksiyon negatif bir fonksiyondur. İçi negatiftir. Dışarıya çıkardığım zaman önüne eksi alarak çıkartıyoruz. Şöyle. Daha sonra da x gördüğüm yere 4 yazınca cevabı 0 olarak buluyorum. Yani diyorum ki sağdan ve soldan yaklaştığım değerler birbirine eşit çıktığı için limiti vardır diyorum. Yani mutlak değer fonksiyonunda dikkat etmemiz gereken şey mutlak değerin içine 0 yapan nokta. Eğer bu noktanın limitini soruyorsa bana benim sağdan ve soldan limit uygulamam gerekiyor ve bulduğum değerlerin birbirine eşit çıkması gerekiyor. Mutlak değer fonksiyonunun limitini bu şekilde alıyoruz. Bir tane daha soru hazırlamıştım. Bunu çözeyim. Şimdi burada fonksiyonum şu. X eksi 2 bölü mutlak x eksi 2. Bana 2'nin limitini soruyor. Şimdi 2 burada paydadaki mutlak değer fonksiyonu olduğu için 2 benim kritik noktam. O zaman 2'ye sağdan soldan yaklaşmam gerekiyor. Öncelikle 2'ye sağdan yaklaşalım. Yani sağdan yaklaşmak demek aslında 2'den biraz daha büyük bir değer oluyor. Dolayısıyla burası artıdır. Artı sayıları, artı ifadeleri dışarıya olduğu gibi çıkartıyorduk. Sadeleştir ve cevabı 1 olarak bulurum. Soldan yaklaştığım zaman, şimdi soldan yaklaştığım zaman 2'den biraz daha küçük bir değer. Buraya yerleştirdiğim zaman bunun sonucu negatiftir. Önüne eksi alarak çıkartıyorum mutlak değeri. Buradan cevabım ne geliyor? Eksi 1. Bakıyorum bunların ikisi birbirine eşit çıkmadı. O zaman 2'de limit nedir diyorum? Yoktur diyorum. Şimdi şu mutlak değer olayını da bir daha hatırlatayım. Şimdi mutlak değer ifade neydi? Sıfır olan uzaklık, yani mesafe demekti. Mutlak değerin içindeki sayının negatif olma durumunda, şimdi uzaklık pozitif olduğu için ne yapıyoruz? Önüne eksi alarak, eğer x sıfırdan küçükse önüne eksi alarak çıkartıyorum ki bu ifadenin pozitif olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki kritik nokta dışında bir nokta soruldu. Yani mutlak değerin içini sıfır yapan nokta değil de başka bir nokta soruldu. O zaman direkt yerine yerleştirebiliriz. Yani o noktanın kesin zaten limiti vardır. Mesela bu soruda olduğu gibi. Şimdi bu soruda 4'ün limitini sordum. 3'ün limitini sormadım. 4'ün limitini sorduğum için direkt x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. O zaman limit x 4 mutlak değer 4 eksi 3 bölü 4 eksi 3. Buradan cevabım ne gelir? 1. Ama 3'ün limitini sorsaydı sağdan ve soldan yaklaşıp birbirini inceleyecektik. Eğer aynı değerler çıkarsa limit vardır diyoruz. Aynı değerler çıkmazsa limit yoktur diyoruz. Şimdi
Bunu hallettik. Bileşke fonksiyon limiti. Ben grafiği yazmışım ama buraya limiti yazmam gerekiyordu. Bileşke fonksiyonunun limitini bakalım nasıl alıyorduk. Bunu soru üzerinde anlatsam daha iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle şöyle, fx bir parçalı fonksiyon, gx'in de grafiği verilmiş ve soru şu. Şimdi soru üzerinde işlersek bu konu daha iyi oturacak. Şimdi öncelikle bileşke nasıl alınıyor bunu hatırlayalım. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Önce f'i yazıyorum. Sonra ikinci fonksiyonumu içine yazıyordum. Bu bileşke fonksiyonunun alma özelliğiydi. 2 artı diyor. Yani ne demek istiyor bana? 2'ye sağdan yaklaş diyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Burası çok önemli. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşmak demek şöyle. Bu şekilde yaklaşıyorum. Şimdi yaklaştığım değer, geldiğim nokta neresi? 3. Peki ben 3'e y ekseninde 3'ten daha büyük değerlerin üzerinden mi geliyorum? Evet. O zaman bunun cevabına f3 artı diyeceğiz. Çünkü biz limit almaya devam ediyoruz. Çünkü biz artık bileşke fonksiyon olduğu için g'nin limitinden neye geçiş yaptık? F'in limitine. Şimdi 3 artıyı bir daha söyleyelim. 2'ye sağdan yaklaştığım için 2'den biraz büyük değerler için şöyle grafiğe baktığım zaman 3'ten daha büyük değerlerden yaklaşıyorum. Aslında buranın cevabı 3 artı oluyor. Sonra dönüyorum fonksiyona yani f'e. Artık f'teyiz çünkü. 3'e sağdan yaklaşmak 3'ten büyük değerler için yani fonksiyonum bu. Bunu kullanacağım. X gördüğüm yere yani şurada 3x artı 1 de x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 kere 3 9 bir daha. Buradan cevabım ne geliyor? 10. Şimdi bunu aynı şekilde yapalım. F içine g fonksiyonunu yazıyorum. 2 eksi. Şimdi 2 eksi ne demekti? 2'ye soldan yaklaşmak. 2'den biraz daha küçük değerlerden yani sol taraftan yaklaşıyorum. Bakın şurası oluyor. Şöyle. Geldiğim nokta 1 ama şimdi dikkat ediyorum 1'e nereden yaklaştım? 1'den daha küçük değerlerden yaklaştım. Yani ben bunun cevabına direkt 1 değil de 1 eksi diyeceğim. Yani 1'den 1'in solu oluyor. 1'den küçük değerlerden. Sayı doğrusunu gösterelim. Yani şu taraf oluyor. Şimdi artık f fonksiyonundayım. Yani f'e dönüş yapabilirim. F fonksiyonuna geldim. 1'den küçük değerler 1'in solu. Bakıyorum hangi fonksiyonda tanımlı? Burada. Burada 2x eksi 3 yani burada. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'i arıyorum çünkü. 2 kere 1 2 3 çıktı. Eksi 1. Buranın cevabına ne bulmuş olduk? Eksi 1. 10 eksi 1'den sonucum ne çıktı? 9. Yani kısacası bileşke fonksiyonunun limitini alırken dikkat etmemiz gereken şey f ve g'nin ikinci fonksiyonun içine yazdığım zaman bulduğum değer yani görüntüde bulduğum değerin ne taraftan yaklaştığına karar verip sonra son f'te yani son bileşke fonksiyonunda yerine yerleştirmek. Bu şekilde bileşke fonksiyonların limitini alıyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.